Hepimiz rol yapma hobisine girerken bir takım sorunlarla karşılaştık. Kimimiz rol yapmaktan çekindi, kimimiz ise oyunun sistemini öğrenmekte zorlandı. Ama bütün bunlar biraz uğraş ve biraz deneyimle beraber atlatabileceğimiz şeyler. Bugün sizlerle yeni oyuncuların yaşadığı problemler hakkında konuşacağız. Sorun 1. Acaba masada beni isterler mi? Özellikle deneyimli oyuncuların bulunduğu masalarda hepimizin aklına ilk oynadığımız zaman şu soru geldi. Ya şimdi bu oyuna gireceğim ama oyunu yavaşlatır mıyım? Benden rahatsız olurlar mı? Çok cringe gözükür müyüm? Bu kafanızdan tamamen atmanız gereken bir sorun. Hayatın her yerinde olduğu gibi bu hobide de buliler var. Ve er ya da geç bunlarla karşılaşacaksınız. Böyle durumlarda yapabileceğiniz en iyi şey bu insanlarla muhatap olmaktan ziyade yolunuza devam etmek ve yeni bir masa bulup sizin oyunculuğunuzu hak eden oyuncularla oynamak. Bu oynadığım oyunlarda çok fazla farklı insanla karşılaştım. Bunların bir kısmı hala çok yakın arkadaşım ve son 4-5 yıldır devamlı olarak birbirimizle oyunlar oynuyoruz. Hatta 4 yıldır devam eden bir kampanyamız da var. Bir kısmı ise yüzünü bir daha görmek istemeyeceğim insanlar. Oynattığım ilk oyunlardan birinde yaptığım puzzle'la oyun hiçbir şekilde dalga geçen insanlar oldu. Ama dediğim gibi tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bu hobide de iyi insanlarla da karşılaşacağız, kötü insanlarla da. Yapmamız gereken şey kötü insanlara hızlı bir şekilde yol vermek. Bu hobiye girmek uzaktan korkutucu gözükebilir ve zorlanacağınızı düşünebilirsiniz. Ama bu sizin için bir engel olmamalı. Zorlansanız da, başlangıçta cringe hissetseniz de günün sonunda bu hobiyle beraber çok fazla güzel anı biriktireceksiniz. Bir sürede dostluk. Eğer oynayacak bir grup bulamıyorsanız Instagram hesabınıza ulaşarak çeşitli DM'lerin ilanlarıyla yeni bir grup bulabilirsiniz. İkinci mesele, masayı bulduk. Peki karakter oluşturma? Oyunu yeterince biliyor muyum? Bu işin belki de en basit kısmı. Sadece birazcık okuma gerektiriyor. İşin en başında kimse sizden Player's Handbook'un tamamını ezbere bilmenizi beklemiyor. Sadece biraz yardımla karakter kağıdınızı oluşturabilmeniz ve turunuzu gene biraz yardımla oynayabilecek olmanız yeterli. O yüzden işin başında tek yapmanız gereken bir miktar kuralları okumak ve ardından işi akışına bırakmak. Zaten oyunu oynarken istemediğiniz kadar öğreneceksiniz. Kimi zaman sadece kuralları okumak yeterli olmayabiliyor. Ve oyunu oynamaya başlamadan önce de bir şeyleri öğrenmek gerekiyor. Onun için kanala abone olursanız çok yakında karakter kağıdınızı nasıl oluşturacağınız ve oyunu nasıl oynayacağınız hakkında videolarda gelecek. Yeni başladığınızda da bir şeyleri bilmemeniz çok doğal. Ben şu anda oynattığım oyunda 6 tane 5 seviye oyuncunun karakter kağıdını ezbere bir şekilde bilebiliyorum. Ama ilk oynamaya başladığım zaman bir level bir karakterin kağıdını oluşturmakta bile sıkıntı çekiyordum. Bunlar zamanla gelişecek şeyler. Ayrıca insanlara danışmaktan da çekinmeyin. Siz bir masada yeni bir oyuncuysanız insanlar bundan bir haber değiller. Herkes yeni bir oyuncu olduğunuzu biliyor ve zaten bunu kabul ederek sizi bu masaya davet ettiler. O yüzden aklınızda bir soru olduğu zaman insanlara danışmaktan çekinmeyin. Özellikle de diyemem. Sonuçta siz ne kadar hızlı öğrenirseniz oyuna o kadar adapte olursunuz. Ve oyuna ne kadar hızlı adapte olursanız oyun da o kadar hızlı bir şekilde eski akışına döner. Tabii bir takım sıkıntılar çekebileceğimiz gibi bir takım hatalarımız da olabilir. Buna en iyi örnek ama karakterim böyle yapardı oyuncusu. Bu oyunu oynarken hepimiz bir takım karakter özelliklerine ve bir takım amaçlara göre oynuyoruz. Ama bunu yaparken diğer oyuncuların oyununu da baltalamamaya çalışmak önemli. Karakterinizin bazı değerleri ve amaçları olduğu gibi diğer oyuncuların karakterlerinin de değerleri ve amaçları var. Ve onların oyun zevkinin başladığı yerde sizin oyun zevkiniz bitiyor. Bu noktada rol yapma açısından bir masaya ilk oturduğunuz zaman direkt olarak bir şeyler yapmaya çalışmaktansa diğer oyuncularla sohbet etmek hem o oyuncuların nasıl insanlar olduğunu ve nasıl oynayış tarzları olduğunu tanımak hem de onların karakterlerinin nasıl insanlar olduğunu, hayattan neler beklediklerini, nasıl amaçlarının olduğunu, sizin karakterinizin bunlara nasıl tepki verebileceğini düşünebilir ve bunun üzerinden bir rol geliştirebilirsiniz. Benim ilk oluşturduğum karakterim Rajes adında bir tabaksıydı. Kendisini bir global campaign'de açmıştım ve oluşturmak için sanırım bir gecemi vermiştim. Bir level bir karakter kağıdı için. Mekanikler hakkında inanılmaz sıkıntı yaşamadım. Çünkü o zamana kadar yaklaşık 2-3 sene boyunca internet üzerinden farklı oyunları dijital olarak takip etmiştim. Ama işin rol yapma kısmında cidden çuvalladım. İlk oynadığım oyunda bir rogue olmamdan ötürü klerik oyuncuya hırsız olduğumu söyledim ve birkaç dakika boyunca beni tutuklamaması gerektiğini konuştuk. Aynı karakterle oynadığım başka bir oyunda bir savaşın ortasında hikayeyle alakalı bir hedefin peşinden koşmak istediğim için neredeyse partinin tamamen ölmesine sebep oluyordum. Neredeyse tamamının. Oynadığım ikinci karakter Revan adında bir Warlock'tu ve sonu çok trajik oldu. Parttaki diğer karakterlerin dinlenip canlarını doldurması gerekirken ben ve yanımdaki Non-Wizard önden gidip bir şeyleri halledebileceğimizi düşündük ve sonuç olarak hepimiz öldük. Ki böyle olaylar herkesin başına gelmiştir. Hatta eğer bu videoyu izliyorsanız
oynuyorsan ve başına böyle bir olay geldiyse yorumlara bunu bırak ki yeni başlayacak arkadaşlar da bunu görüp biraz rahatlasınlar. 3. Rol yapma çekinceleri. Bir masada özellikle oyuncular ve DM tanımadığımız insanlarsa farklı bir karaktere bürünmek, farklı davranışlar sergilemek, ses tonumuzu değiştirmek kafamızda bir takım soru işaretleri oluşturabilir. Acaba cringe gözükecek miyim? Tepkilerim insanlara garip gelecek mi? Ya da şu an doğru bir şekilde mi rol yapıyorum? Rahatlayın. Çünkü rol yapma hobisiyle ilgilenmemizin amacı tam olarak bir karakterin kişiliğine bürünüp olayları onun perspektifinden ve onun duygularıyla deneyimletmeye çalışmak. Elbette ilk seferlerinizde bu deneyim sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Sonuçta farklı biri olmaya çalışmak ve buna göre tepkiler vermek gündelik hayatımızda yaptığınız bir şey değil. Bu noktada oluşturduğunuz ilk karakteri size tamamen yabancı biri olarak oluşturmanıza gerek yok. Bebek adımlarıyla başlayıp kendinize çok daha benzeyen bir karakter oluşturup bunun üzerinden rolünüzü geliştirebilirsiniz. Çünkü sonuçta hala gerçek hayatta karşılaşmayacağınız bir takım olaylarla karşılaşacaksınız ve buna göre kararlar vermeniz gerekecek. Ayrıca bu hobi gündelik hayatta karşılaşmadığımız ahlaki ikilemlerle bizi yüzleştirerek psikolojik açıdan kendimizi geliştirmemizi ve kendi bazı travmalarımızla da yüzleşmemizi sağlıyor. Kendi içselleştirdiğiniz ama dışarıyla çok paylaşmadığınız bir meseleyi bir karakter üzerinden yansıtarak bir yandan rol yapma yeteneklerinizi geliştirirken bir yandan da bu meseleyi çözebilirsiniz. Farklı bir ses tonuyla oynamanız da kesinlikle şart değil ama oynamak istiyorsanız insanların ne düşüneceğine kesinlikle takılmayın. Bir arkadaşım bir campaign'i tavşan bir bard olarak oynadı ve bütün campaign boyunca Bu sesle konuştu. ben de aynı şekilde şu anda bir campaign'de barbar bir Dragonborn oynuyorum ve devamlı olarak bu sesle konuşmam gerekiyor. Ve inanın bu çok yorucu bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Boğazım acıdı. Ya da başka bir oyuncum karakterini ilk oynamaya başladığı zaman Gibideki Ersoy gibi oynamaya çalışmıştı ses tonunu. Sonradan böyle yapmaması için onu ikna ettim. çünkü gülmeden duramıyorduk. Farklı karakter sesleri deneme konusunda size verebileceğim en iyi tavsiye banyo. Banyo akustik olarak çok iyi bir alan ve sizi duyabilecek çok fazla insan olmadığından çok ilginç şeyler deneyebiliyorsunuz. Bu noktada hem duyulmasından rahatsız olmayacağınız hem de ses tellerinize çok zarar vermeyecek bir ara ton yakalamanızı öneririm. Zamanla bu konuda rahatlamaya başladıkça zaten skalanızı çok daha genişletebilirsiniz. Kanalda yeni oyuncuların çektikleri sıkıntılara ve çekincelerine yönelik daha fazla video çekmek istiyorum. Ama eğer böyle bir şey görmek istiyorsanız bunu önce sizden duymam gerekiyor. O yüzden böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız ufak bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Eğer videoda değinmediğim ama konuşulmasını istediğiniz sorunlar varsa yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda onları ele alalım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kritiğiniz bol olsun.